Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bu hafta başında veriler açıklandı otomobil satışları ile ilgili. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu TEHAT ve aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODM'de bu ikisinin verilerini kullanarak sıfır araç satışlarını değerlendirdim. İkinci el verilerini ise sahibinden üzerinden verileri kullandım. TEHAT'ın verilerine baktığımızda 2015 yılından bu yana veriler var. Ancak 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarında satış sayıları çok az. Dolayısıyla o tarihe kadar olan sayıları toplayarak tabloda gösterdim. 2019 yılında en çok satan araç Jaguar. 2020 yılına baktığımızda yine Porsche Taycan ve Jaguar I-Pace. Bu iki aracın çok sattığını görüyoruz. Yine 2021 yılında bu lüks segmente BMW iX''in ve iX3'ün eklendiğini görüyoruz. 2021 yılında Renault Zoe'de hemen hemen bu lüks segment kadar bir sayıda satışa ulaşmış. 2021 yılındaki ÖTV düzenlemesine kadar aslında Türkiye'deki elektrikli araçlarda en yüksek ÖTV oranı 120 kWh'in üstündeki motor gücüne sahip araçlarda %15 ÖTV varmış. Daha altında ise %7'lik ve %3'lük bir ÖTV dilimi var. 2021 yılının başında ise ÖTV'de bir düzenleme yapılmış. Bu ÖTV düzenlemesine göre motor gücü 120 kWh'i geçenlerde ÖTV oranı %60'a çıkarılmış. 85 kW'da 120 kW arasında olanlarda ise %25'e çıkarılmış ÖTV oranı. 2022 Temmuz'unda ise yerli araç TOG'un piyasaya çıkmasından dolayı yeni bir ÖTV düzenlemesi yapılmış. Bu sefer 160 kWh'in altındaki motor gücüne sahip olanlarda ÖTV oranı fiyatla orantılı bir şekilde %10 ve %40 olarak belirlenmiş. Yani TOG'a göre bir ÖTV düzenlemesi yapılmış. 2022 yılındaki bu ÖTV düzenlemesi Temmuz ayında yapıldığı için Temmuz ayına kadar satışlar o kadar çok etkili olmuş ki aslında 2022 yılına baktığımızda da işte Porsche'un, BMW'nin, Audi'nin, Jaguar'ın, Mercedes'in, Volvo'nun satışlarının diğerlerine göre daha yüksek olabildiğini görece olarak görebiliyoruz. Ama özellikle 160 kWh altındaki araçlarla ilgili bu ÖTV düzenlemesinden sonra %10'luk vergi dilimine giren araçların satışında büyük bir patlama olmuş. 2024 yılındaki son açıklanan sayılara da baktığımızda aslında BMW'nin iX1 ve iX2 modelinin filo ve şirket satışları nedeniyle %10 ÖTV ile satıldığını düşünürsek büyük bir kısmının yine satış adetlerinin %90'ına yakınının %10 ÖTV ile satılan elektrikli araçlar olduğunu görebiliyoruz. Zaten yıllara göre satış sayılarına baktığımızda 2023 yılında ve 2024 yılında daha önceki yıllara göre çok büyük bir satış artışının olduğunu görebiliyoruz. Görüleceği gibi 2023 yılında toplam araba satışlarının %6,5'unu elektrikli araçlar oluşturmuş. 2024 yılında ise bu oran %9'a çıkmış. 2023 ve 2024 yılında özellikle Çinli elektrik markalarının girişi olmuş Türkiye'ye. Epey bir miktar. Bunların da fiyatları tabii diğer araçlara göre görece olarak daha düşük. Yüksek vergi oranı getirilmiş ve buna rağmen yine de elektrikli araç satışlarında ciddi bir sıçrama yapmaya başlamış Çinli elektrikli araçlar. Bildiğimiz gibi Çin'de üretilen elektrikli araçlarla ilgili sadece vergisel bir artışla yetinilmeyip aynı zamanda bir tebliğ çıkarıldı. Bu tebliğ nedeniyle 2024 yılındaki 11 aylık veriye baktığımızda son aylarda Çin üretimi elektrikli araçların satışlarının çok azaldığını görebiliyoruz. Yine 2024 yılındaki son açıklanan sayılara baktığımızda TOG ve Tesla %40'tan fazlasını gerçekleştirmiş satışların. %15'e yakınlık kısmını ise BMW ve Mini tutmuş ilginç bir şekilde. Premium markalar açısından değerlendirdiğimizde Mercedes'in %5'lik yaklaşık, Volvo'nun da yaklaşık %3'lük oranları tutturduğunu görebiliyoruz. BMW, Volvo, Mercedes, Mini gibi premium araçları birlikte değerlendirdiğimizde hemen hemen satılan 4 elektrikli araçlardan
11 tanesi premium elektrikli araç olmuş. Aynı zamanda TOG için baktığımızda ise %30'dan fazlasını satışların gerçekleştirdiği için satılan baktığımızda her elektrikli araçtan 3 tanesinden bir tanesi TOG olmuş. Tesla ise %10'dan fazlasını gerçekleştirmiş. Yani her elektrikli araç satışının 10 tanesinden bir tanesini Tesla gerçekleştirmiş. Burada TOG'un çok yüksek miktarda sıfır faizli kredi vermesinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ama bunu zamanla daha iyi bir şekilde netleştireceğiz zaten. Kredinin bitmesinden sonra görebiliriz satış sayılarını gördüğümüzde. İkinci sıradaki Tesla ise %12'lik bir yaklaşık satış oranını yakaladığı için aslında başarılı bir satış oranı sayılır. Dördüncü ve beşinci olan BMW ise X1 ve Mini Countryman araçları ile %5'e yakınlık satış payları oluşmuş. Bu modelleri sırasıyla Mercedes EQB, BMW i5 ve MG'nin MG4'ü, Hyundai'nin Ioniq 5'i ve Ioniq 6'sı takip etmiş. Bu ilk 10 sıralama bu şekilde oluşmuş. Şimdi benim oluşturduğum bu Excel verilerine bir bakalım. Bu Excel verilerini ben aynı zamanda bir tablo olarak açıklama kısmına da koyacağım. Aralık ayının 4'ü gibi satış sayılarını aldım ikinci el sarı siteden. Hem sahibinden sitesindeki bu satış sayılarına hem de sıfır araç satış sayılarına göre bir orantılamaya bir bakalım. Şimdi buradaki oranlara baktığımızda dikkatimizi en çok çeken şey ne oluyor? Özellikle lüks araç satışlarında ikinci el satış sayılarının sıfır araç satış sayılarıyla orantılandırıldığında çok yüksek bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Ford Mustang Mach-E getirilmişti fakat satış politikasından kaynaklı satış sayıları çok yüksek olmamıştı. Satılan araçların yaklaşık %41'inin ikinci el satış sayısı oranına ulaştığını görüyoruz. Yani alınan araçların neredeyse yarısı ikinci elde satışta. Yine Audi'ye baktığımızda %20'lik bir yüksek oran var. Porsche'a baktığımızda Porsche'da da aynı şekilde %20'lik bir oran var. Jaguar'ın da baktığımızda %15'inin satışta olduğunu görüyoruz. Şimdi de düşük satış oranlarına bakalım. Çoğu kişi şunu düşünüyordu açıkçası. Örneğin KGM Torres EV-X için, BYD Atto 3 için. Bunlar satılması çok mümkün araçlar değil. Alanlar da çok memnun olmayacaklar, geri satacaklar. Öyle bakılıyordu. Çünkü BYD'nin baktığımızda şarj hızı gerçekten düşük. KGM Torres için ne söyleniyordu? İşte leğen plastiği kullanılmış, alttan pili bataryası sarkmış gibi, doğuştan elektrikli bir araç değil gibi şeyler söyleniyordu. Fakat Türkiye'de ilginç bir kullanıcı profili var. Bu kullanıcı profili belirli oranlarda dağılmış. Örneğin çok fazla teknoloji isteyen oran belli bir miktar ve onlar belli araçları seçiyorlar. Çok lüks araçlar isteyenler belli bir oran, onlar başka bir şeyi seçiyorlar. Bazıları da konfor tercih edebiliyor. Bazıları menzili tercih edebiliyor. Dolayısıyla bu oranlar dağıldığında aslında araç seçimi yapanların BYD Atto 3 ve KGM Torres EV-X özelinde baktığımızda araçlarından memnun olduğunu görebiliyoruz. Bu oranlara bakalım. Örneğin satılan BYD Atto 3'ün %1'i bile satışta değil. Üstelik de satılan BYD Atto 3'ler şu anki satılan BYD Atto 3'lerden hem donanım olarak hem de şarj hızı olarak daha geride. Yine KGM Torres'te de bakıyoruz. Yani satılan araçların %1'i bile satışta değil. Sadece satış oranlarına da bakmamak gerekiyor. Baktığımızda bu araçların ikinci el satış fiyatları da çok düşük değil. Çok yüksek fiyat düşüşleri de yok. Yani %5'ten daha fazla bir fiyat indirimi de yok. Ben ikinci el satış fiyatlarını ele alırken 15.000 kilometrenin altında ve kazasız, boyasız, değişensiz araçları tercih ettim. Niye? Sıfır araç fiyatlarıyla farkın ne kadar açık olduğunu görebilmek için. Tesla'da da benzer şey olmuştu. Tesla standart range satışları başladığında bazı kullanıcılar özellikle menzilinden memnun olmadılar ve çok eleştirildi bu. Hepimiz hemen hemen şunu tahmin ettik. Yıl sonuna doğru Tesla Model Y long range ve performansta olduğu gibi çok fazla satışlar olacak, ikinci elde fiyatlar düşecek gibi bir öngörüde bulunuldu. Fakat gördüğümüz kadarıyla hem çok sattı hem de ikinci elde satış
satış sayıları ve satış fiyatları açısından baktığımızda beklenen şey gerçekleşmedi. Yani piyasayı okumak Türkiye'de otomotiv sektöründe o kadar kolay olmayabiliyor. Dengeler değişik olabiliyor çünkü. Örneğin aracın şu anda sıfır elde bulunurluluğu olmadığı için o araç fiyatları geriye gelmeyebiliyor. Veya kredili bir satış oluyorsa bir araç markasında onda satış fiyatlarında ikinci elde geriye gelme olabiliyor. Dolayısıyla birçok parametre etkiliyor aslında. İkinci eldeki yerli marka TOG'un oranına baktığımızda ise yaklaşık %1,5'luk bir satış söz konusu. Bu satış oranının bir miktar daha yüksek olabileceğini, ancak kredi kullanarak satın alanların kredilerini bitirmeden satamaması nedeniyle ben bu oranın bir miktar olabileceğini düşünüyorum bu şekilde. Şimdi bu spesifik birkaç tane örneği vermemin dışında bir de ikinci eldeki satış fiyatları üzerinden bir değerlendirme yapalım. Sıfır elektrikli araçların satış fiyatları ile ikinci eldeki satış fiyatlarını karşılaştırarak hangilerinin tercih edilip hangilerinin tercih edilemeyeceğini belirlemeye çalışalım. İkinci el fiyatlarını tespit ederken 15.000 kilometrenin altındaki kazasız, değişensiz, boyasız araç fiyatlarını başlangıç fiyatı olarak seçtim. Neden? Sıfır araç fiyatlarıyla dengeli bir karşılaştırma yapmak için. Sıfır araç fiyatlarını alırken ise tamamen markaların açıklamış oldukları liste fiyatlarını esas aldım. Ancak şunu bilmek gerekiyor ki Türkiye'de bazı markalar sıfır araç fiyatlarını liste fiyatından daha düşüğe satabiliyorlar. Hatta bayiden bayiye bile farklılık arz edebiliyor. Ben bu durumu çok doğru bulmuyorum açıkçası. Bazıları hatta %40'lık ÖTV ile satılan bir aracını elden para alarak %10'luk ÖTV'ye sokabiliyor. Her markayı aradığınızda telefonda verdiği fiyatla gidip bayiden aldığınız fiyat da farklılık arz edebiliyor. Bu durum da çok çarpık bir satış politikası maalesef. Bu açıdan bakıldığında hem Tesla'nın hem TOG'un online satış üzerinden standart fiyatları, liste fiyatlarıyla satış yapmasını ben çok doğru buluyorum. Bu nedenle bu tabloda karşılaştırırken sıfır araç fiyatlarını bayilerden alarak tek tek karşılaştırabilirsiniz. Ben şimdilik liste fiyatları üzerinden bir karşılaştırma yapacağım. Burada dikkati çeken bir durum olduğunu görüyoruz. Özellikle piyasada bulunması zor olan, stok adedi az olan araç markalarının ikinci el satış fiyatlarının sıfır araç fiyatlarıyla hemen hemen aynı olduğunu, hatta daha yukarıda olduğunu, aksesuardır falandır filandır gibi eklemelerle daha yukarıda ikinci el satış fiyatlarının olduğunu görüyoruz. Mesela BYD Atto 3 şu anda Şubat ayına falan tarih verildiği söyleniliyor. Yine aynı şekilde Mini Countryman'de 1000 kişilik bir sıranın olduğu söyleniliyor. Tesla'da mesela şu anda standart range için kapora ödediğinizde Şubat ayına teslim tarihi veriliyor. Bunların da ikinci el satış fiyatının üzerinde etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Dediğim gibi tek bir parametre yok. Ama yine de bu araçlarda şöyle bir yorum yapılabilir diye düşünüyorum. Büyük oranda memnuniyetin olduğunu düşünüyorum. Bu memnuniyet olmasından kaynaklı ikinci el satış fiyatları çok fazla düşmediği gibi ikinci el satış oranları, satış adetleri de çok fazla değil. Ama ben mantıken ikinci elde sıfır araç fiyatından daha fazla ücret ödenmesini doğru bulmuyorum. Bu kişisel bir tercihtir tabii ki. Sıra beklemeyi veya bir başka stoku olan aracı tercih etmeyi daha doğru buluyorum. Ayrıca şunu unutmamak gerekiyor ki özellikle elektrikli araçlarda sürekli yeni modeller gelmekte, yeni fiyatlar açıklanmakta. Bir rekabet söz konusu gördüğümüz kadarıyla. Bu nedenle beklemek yerine mevcut araçlardan tercih etmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Beklemede bir başka risk de şu söz konusu: ÖTV artışı olabilir. Herkes tarafından dillendirilen %10 ÖTV'nin artabileceğine ilişkin bir kanı var. O nedenle ikinci el tercihi yaparken beklentilerimiz de önemli. Eğer biz ÖTV'nin artacağını düşünüyorsak o zaman evet ikinci el araç tercih edilebilir. Çünkü yenisini beklemek epey bir zaman alacak olabilir. Bir marka veya modelde takılı kaldıysak
Ama eğer ÖTV'nin %10 olarak kalacağını düşünüyorsak, sadece matrah güncellemesi olacağını düşünüyorsak o zaman beklemeye de değebilir. Bir başka şey, ikinci elde model belirlerken benzer platform araçlarını da karşılaştırabilirsiniz. İki araçtan örnek verelim. Kia ve Hyundai. Aynı platformun araçları, bataryaları aynı, motorları aynı, sadece tasarımları farklı. Hatta donanım özellikleri bile hemen hemen birbirine çok benziyor. Örneğin Kia EV6 ile Hyundai Ioniq 5 ve Ioniq 6 arasında bir karşılaştırma yapılarak bir tercihte bulunulabilir. Çünkü burada baktığımızda Kia EV6'da ikinci el satış fiyatlarının sıfır araç satış fiyatlarına göre yüksek olduğunu düşünüyorum. Hyundai'de ise aynı durum söz konusu değil. Hyundai Ioniq 5 ve Ioniq 6'da bir tık daha düşük ikinci el satış fiyatları. Ancak bunda şunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle Hyundai'de bazı bayiler hem kredili satış yapabiliyorlar hem de fiyatı biraz indirebiliyorlar liste fiyatından. Bir de Kia EV6'da ve Hyundai Ioniq 5'te güncelleme olduğunu, modelin yenilendiğini, bataryanın bir tık daha iyileştirildiğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla araç ve marka bazında, hatta model bazında yaklaşmak gerekiyor. İkinci elde hangisi uygun, hangisi uygun değil. Hangisini ikinci el almak mantıklı, hangisini sıfır almak daha mantıklı. TOG için bir örnek verelim. TOG'da şu anda 800 bin lira sıfır faizli kredi söz konusu. Dolayısıyla aracı yaklaşık 1 milyon 100 bin lira vererek en donanımlısını satın alıyorsunuz ve 800 bin liralık kredi nedeniyle taksit ödüyorsunuz sıfır faiz olarak. Burada finansal açıdan değerlendirdiğimizde aslında araç size yaklaşık 1 milyon 600, 1 milyon 500 bin liralara gelebiliyor. Oysa TOG'daki aynı modelin ikinci el satış fiyatlarına baktığımızda zaten 1 milyon 600 bin lira civarı en düşük fiyatları. O nedenle örneğin TOG'da ikinci el almak mantıklı değil. Benim kişisel görüşüm burada sıfır araç fiyatlarına göre ikinci elde alınacak araç fiyatının en az %10 daha aşağıda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama kilometre arttıkça bu oranın artması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle şu şekilde bir tercih de söz konusu olabilir. 30 bin kilometreyi geçmemiş, batarya kapasitesi %5'ten daha fazla azalmamış, temiz, kazasız, boyasız, değişensiz araçlar %15, %20 daha düşük fiyatla bulunabiliyorsa alınabilir. Ama şunu bilmek gerekiyor ki özellikle elektrikli araçlar için yatırım amacıyla araç almak mantıklı değil. Uzun vadede kullanmak amacıyla aracı almak mantıklı. Bir de araç memnuniyeti açısından baktığımızda en düşük oranda satışta olan modellere bakalım. Harf sırasına göre gittiğimizde BMW'de iX1 ve iX2'nin en düşük orana sahip olduğunu görüyoruz. Yani memnuniyet oranının yüksek olduğu görülebiliyor. Yine Hyundai markasında Ioniq 5 ve Ioniq 6 özelinde baktığımızda satış oranının %2'nin altında olduğunu, %1,5'lar civarında olduğunu görüyoruz. Hatta Ioniq 5'te %1 civarında. Ioniq 5'ten de özellikle şarj hızı, konforu ve kapasitesi nedeniyle alıcıların ve kullanıcıların özellikle memnun kaldığını görebiliyoruz. Yine KGM Torres EV-X'te söylediğim gibi ve BYD Atto 3'te çok düşük bir satış oranı var ve satış fiyatları da sıfır araç satış fiyatlarına çok yakın. %3'lük, %5'lik bir düşük fiyat söz konusu. Mercedes'te en düşük oranın Mercedes EQB'de olduğunu görüyoruz. EQB bildiğimiz gibi EQA'dan bir tık daha büyük. Dolayısıyla o büyüklük, konfor ve kalite anlamında daha çok tercih edildiği görülüyor ve memnuniyet anlamında da güzel bir oran yakalamış. %1,5'un altında bir satış oranına sahip. MG'de ise sıfır araç satış sayıları model bazında tek tek belli olmadığı için bir değerlendirme yapamıyoruz. Ancak satış sayılarına baktığımızda burada Luxury'nin oranının düşük olduğunu tahmin edebiliriz. Yine Mini'de baktığımızda düşük bir oran söz konusu. Zaten dediğimiz gibi sıfır araç satışında sıra var ve ikinci eldeki satış fiyatları da sıfır araç fiyatından daha pahalı. Burada da bir memnuniyetten
bahsedebiliriz. Opel'de ise baktığımızda aslında Corsa hariç diğer modellerde biraz oran yüksek. Corsa'da da aslında diğerlerine göre baktığımızda oran bir miktar yüksek. Peugeot'da ise E208'in düşük bir orana sahip olduğunu ve memnuniyetin yüksek olduğunu düşünebiliriz. Tesla'da ise long range ve performans satışlarının özellikle MTV'nin yüksek olması nedeniyle fazla olduğunu düşünüyorum. Standart range'de ise zaten sıfır araç fiyatından daha yukarıda fiyatlar. Dolayısıyla Tesla'dan genel anlamda kullanıcılarının memnun olduğunu düşünüyorum. Bu satış adetlerine ve fiyatlarına baktığımızda. TOG'da ise %1.47'lik bir oran söz konusu. Aslında bu oran iyi bir oran. Memnuniyeti ifade edebilecek bir oran. Fakat kredili satılan son dönemdeki çok fazla sayıda aracın satılma imkanı olmadığı için bu oranın tek başına değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu tabloya bakarak kendiniz de kendi seçeceğiniz araca dair yorumda bulunabilirsiniz. Unuttuğum, eksik kalan ve eklemek istediğiniz, katkı sağlamak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına bırakırsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.